Türk tarihinin şekillenmesinde büyük etkisi olan ve günümüzde hala saygıyla anılan birçok Türk hükümdar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları bir yurt uğruna canlarından olmuş, bazıları da kendi eceliyle vefat etmiştir. İşte bugünkü videomuzda da Türk tarihinin en önemli liderlerinin ölüm anlarını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında Konstantiniyye'yi fethetmiş ve Osmanlı Devleti'ni imparatorluğa dönüştürmüştü. Konstantiniyye'nin fethiyle Bizans İmparatorluğu'na, ardından Mora Despotluğu'na ve sonrasında Trabzon Rum İmparatorluğu'na da son vermişti. Tarihler 1481 yılını gösterdiğinde ise Fatih Sultan Mehmet yeni bir sefere çıkmayı planladı. Ancak Fatih bu sefere çıkmaya hazırlanırken yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de Gebze yakınlarında yer alan Hünkar Çayırı'ndaki ordugahında 49 yaşındayken vefat etti. Fatih'in son seferinin ise ya batıdaki İtalya ya da doğudaki Mısır'a olacağı düşünülüyordu. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberini alan Avrupalılar ve özellikle Papa 3 gün bayram ilan etmişti. Hatta Batı dünyasında da Büyük Kartal öldü denilmişti. 2. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. padişahı olarak 1512 yılında tahta çıktığında ilk işi olarak iç huzuru sağladı ve ardından dış fetihlere yöneldi. Mısır'ı fethederek Memlük Devleti'ne son vermiş ve hilafeti Osmanlı hanedanına taşımıştı. Bunun yanında Safevi Devleti'ne karşı Çaldıran Muharebesi'ni kazanarak doğudaki gücünü de pekiştirmişti. Böylelikle Yavuz Sultan Selim 1520 yılında batıya doğru yeni bir sefere çıkmayı planladı. Ancak kader odur ki sırtında çıkan çıban nedeniyle hastalanmıştı. Bu hastalığına rağmen sefere çıkan Sultan Selim, Çorlu yakınlarında ordusuyla birlikteyken hastalığının ağırlaşmasıyla fenalaştı ve 22 Eylül 1520 tarihinde henüz 49 yaşındayken vefat etti. Yavuz Sultan Selim'in bu elde ettiği başarıları ise tahtta kaldığı sadece 8 yılda gerçekleştirmesi onu sultanların en yücesi yapmıştı. 3. Attila. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinen Atilla hem Batı hem de Doğu Roma'ya büyük hasarlar veren bir liderdi. Hatta 20 Haziran 451'de Katalon Muharebesi'nde hem Romalılar hem de Atilla ağır kayıplar verse de Atilla hiç durmak bilmedi ve Roma'nın en içlerine kadar girdi. Ardından bizzat Papa Leo'nun ricası ile Atilla daha fazla ilerlemedi. Sonrasında Atilla Bizans İmparatorluğundan kendisine ödenmeyen araçları talep etmek için Konstantinopolis'e yeni bir saldırı planlamaya başladı. Bu saldırıdan hemen önce Atilla yeni eşi için bir düğün düzenlemişti. Bu düğünün ardından ise Atilla yeni hedefine doğru yola çıkacaktı. Ancak 453 yılının başlarında Hun hükümdarı Atilla bu düğün sabahı beklenmedik bir şekilde öldü. Bundan ötürü de Konstantiniyye'ye doğru saldırı planını da gerçekleştiremedi. Atilla öldükten sonra ise gizli bir yerde sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan 3 adet tabut ile beraber gömüldü ve mezarını kazan köleler mezarının asla keşfedilmemesi için öldürüldü. 4. Yıldırım Beyazıt. Sultan Yıldırım Beyazıt Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. padişahıydı ve 1389'dan 1402'ye kadar tahtta kaldı. Hızlı fetihleri ve sert yönetimiyle tanınan Beyazıt, özellikle 1396 yılında Nibolu Savaşı'nda Haçlı ordusuna karşı kazandığı zaferle ün kazandı. Ancak Sultan Beyazıt'ın hükümdarlığı 1402'de Timur ile yaptığı Ankara Savaşı'nda büyük bir yenilgiyle sarsıldı. Bu yenilgi Osmanlı Devleti'ni büyük bir krize sürükledi ve Beyazıt'ın esir düşmesine yol açtı. Timur'un esiri olarak geçen aylar Yıldırım Beyazıt için zor ve acı vericiydi. Bu dönemde sağlık durumu da hızla kötüleşti. Sultan Yıldırım Beyazıt 1403 yılının Mart ayında esir bulunduğu Akşehir'de büyük bir üzüntü ve stresten dolayı hayatını kaybetti. Sultan Beyazıt'ın ölümü Osmanlı Devleti'nde büyük bir kargaşaya yol açtı ve Fetret Devri olarak bilinen taht kavgaları dönemi başladı. Yıldırım Beyazıt hem zaferleri hem de trajik sonuyla Osmanlı tarihinin önemli figürlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etti. 5. Emir Timur. Emir Timur 14. yüzyılın en güçlü ve etkili liderlerinden biri olarak Orta Asya'da büyük bir imparatorluk kurmuştu. Timur askeri dehası ve acımasızlığı ile tanınan bir liderdi. 1370 yılında Semerkant'ı başkent yaparak genişleme politikası izledi. Bu doğrultuda 1380'lerde Altın Orda Devleti'ni yendi. 1398'de Hindistan'a sefer düzenleyerek Delhi'yi fethetti. 1402 yılında ise Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazıt'ı Ankara Savaşı'nda mağlup ederek esir aldı ve Osmanlı Devleti'ni yıkılmanın eşiğine
aleyhine getirdi. Anadolu'daki galibiyetinin ardından Timur, Çin üzerine büyük bir sefer hazırlığına girişmişti. Ancak bu sefer sırasında Odrar yakınlarında hastalandı. Emir Timur 18 Şubat 1405 tarihinde 69 yaşında hastalığının ilerlemesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümünün ardından naaşı başkent Semerkant'a götürülerek defnedildi. Emir Timur müthiş bir yönetici olsa da oğulları onun gibi olamadı ve Timur'un ölümünden sonra imparatorluğu kısa sürede parçalandı. 6. Muhammed Alparslan. Sultan Alparslan 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Bizans İmparatoru Roman Diyojen'i mağlup ederek Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış ve Büyük Selçuklu Devleti'ni güçlendirmişti. Malazgirt zaferiyle Bizans İmparatorluğu'na büyük bir darbe vuran Alparslan ardından Gürcistan ve Suriye'yi de fethederek topraklarını genişletmişti. 1072 yılına gelindiğinde ise Sultan Alparslan dev bir ordu ile yeni bir sefere çıkmayı planladı. Ancak Alparslan bu sefere çıkmaya hazırlanırken Berzam adlı bir kale kuşatması sırasında huzuruna çıkan kale komutanı Yusuf Harezmi'nin çizmesine sakladığı hançer tarafından yaralandı. Sultan Alparslan aldığı yaranın etkisiyle 24 Kasım 1072 yılında 42 yaşındayken vefat etti. Ölümünün ardından cenazesi Merv'e götürüldü. Sultan Alparslan'ın son seferinin ise batıdaki Bizans'a ya da doğudaki Karahanlılara karşı olacağı düşünülüyordu. 7. Metehan. Metehan, Asya'nın büyük bozkırlarında M.Ö. 209 yılında kurduğu güçlü ordu ve disiplinli yönetimiyle bilinen Hun İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Metehan babası Teoman'ın ölümü sonrası tahta çıkmış ve kısa sürede Hunları Asya'nın en güçlü devletlerinden biri haline getirmişti. Çin üzerindeki baskısını arttırarak Çin Seddi'nin inşa edilmesine neden olmuş ve çevresindeki birçok devlete boyun eğdirmiştir. M.Ö. 174 yılına gelindiğinde ise Metehan yeni bir sefer planlamakta ve imparatorluğunu daha da genişletmekte amaçlamaktaydı. Ancak bu sefer hazırlıkları sırasında aniden hastalandı. Metehan hastalığının ilerlemesi üzerine 35 yıllık hükümdarlığının ardından M.Ö. 174 yılında 60 yaşında hayatını kaybetti. Geride ise birçok kavimleri çatısı altında birleştiren dev bir imparatorluk bıraktı. 8. 4. Murat. 4. Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biriydi. Henüz 11 yaşındayken 1623 yılında tahta çıktı ve genç yaşına rağmen güçlü ve otoriter bir yönetim sergiledi. Saltanatı boyunca devletin iç işlerinde ve orduda disiplin sağlamış, pek çok isyanı bastırmış, çıkardığı tütün ve alkol yasaklarıyla da devlet içerisinde önemli değişiklikler yapmıştı. 1638 yılında gerçekleştirdiği Bağdat seferiyle büyük bir zafer kazanarak Bağdat'ı Osmanlı topraklarına katmıştı. Ancak saltanatının son dönemlerinde sağlığı hızla kötüleşti ve 1639 yılına gelindiğinde hastalığı iyice ilerlemişti. Tarihler 1640 yılını gösterdiğinde ise 4. Murat henüz 27 yaşındayken İstanbul'da hayata veda etti. Genç yaşta hayatını kaybeden 4. Murat'ın saltanatı, disiplin ve otoriteyi yeniden tesis ettiği bir dönem olarak hatırlanır ve onun ölümüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun bir dönüm noktasına girdiği düşünülür. 9. Celaleddin Herzemşah. Celaleddin Erzemşah, Erzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı ve Moğollara karşı direnişiyle tanınmış çok önemli bir liderdi. Erzemşahların toprakları Eyyubi Sultanı el-Eşref ve Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından tehdit olarak görülüyordu. Alaaddin Keykubat ile Celaleddin'in arası Türkmen akınları nedeniyle önceden açılmıştı. Celaleddin ise kendisine ait olduğunu dile getirdiği Ağlat Kalesi'ni yeniden almak için kuşatma başlattı. Ancak Alaaddin Keykubat kuşatmanın kaldırılmasını istedi. Böylece savaş kaçınılmaz hale geldi ve Erzincan yakınlarında Yassıçemen Muharebesi başladı. Ağustos 1230'da 3 gün süren bu muharebede Celaleddin Erzemşah büyük bir yenilgiye uğradı. Ardından yaralı olarak Diyarbakır'a çekildi. Burada Ahlat kuşatması sırasında kardeşinin ölümüne sebep olduğu için bir eşkıya tarafından öldürüldü. Cenazesi Silvan emiri Muzaffer Şahabettin Gazi tarafından Silvan'a defnedildi. Böylelikle Celaleddin Erzemşah'ın ölümü Erzemşahlar Devleti'nin de sonunu getirdi. 10. Sultan Baybars. Esirlikten hükümdarlığa yükselen Sultan Baybars, Memlük Sultanlığı'nın en ünlü ve güçlü hükümdarlarından biriydi. 1260 yılında Ayncalut Savaşı'nda Moğolları yenerek adını duyurmuş ve İslam dünyasında büyük bir kahraman olarak kabul edilmişti. Saltanatı boyunca Haçlılar ve Moğollarla mücadele etmiş, Memlük Devleti'ni güçlendirip genişletmişti. Baybars 1277 yılında Suriye ve Anadolu'ya sefer düzenlemiş, burada birkaç kaleyi ele geçirmişti. Ancak Baybars'ın sağlığı bu seferden sonra hızla kötüleşti. Tarihler 1270
1177 yılını gösterdiğinde Sultan Baybars hastalığından ötürü hayatını kaybetti. Sultan Baybars'ın cenazesi Şam'da yaptırılan türbesine defnedildi. Sultan Baybars'ın ölümünden sonra Memlük devleti iç karışıklıklarla mücadele etti. Ancak onun mirası ve bıraktığı güçlü ordu devleti bir süre daha ayakta tuttu. Sultan Baybars hem askeri başarıları hem de devlet yönetimindeki becerisiyle tarih boyunca hatırlanmaya devam etti. 11. Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi, Kaya Obası'nın lideri ve Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi'nin babasıydı. 13. yüzyılda Anadolu'nun batısında Söğüt ve Domaniç bölgelerine yerleşmişti. Ertuğrul Gazi, Bizans İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir dönemde bölgedeki Türkmenler arasında otorite kurmuş ve obasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin temellerini atmıştı. Hatta Ertuğrul Gazi, Selçuklu Devleti'nin yardımıyla da Karacahisar'ı fethetmişti. Sonrasında yaşlılığı nedeniyle en küçük oğlu olan Osman Bey'e beyliğini devretti. Bu süreçte Ertuğrul Gazi'nin sağlığı giderek kötüleşti. Tarihler 1281 yılını gösterdiğinde Ertuğrul Gazi Söğüt'te vefat etti. Ertuğrul Gazi'nin ölüm haberi Kayıboyu ve çevresindeki Türkmenler arasında büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı. Cenazesi günümüze kadar da varlığını sürdüren Söğüt'teki türbesine defnedildi. Ertuğrul Gazi'nin ölümü belki bir sonu temsil ediyor gibi görünse de aslında yepyeni bir başlangıcın habercisiydi. Çünkü oğlu Osman Bey Ertuğrul Gazi'nin mirasını devralarak Osmanlı Devleti'ni kurdu ve büyük bir imparatorluğun temelini attı. 12. Osman Gazi. Osman Gazi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu ve ilk lideriydi. 13. yüzyılın sonlarında ve 14. yüzyılın başlarında Bizans İmparatorluğu'nun zayıfladığı bir dönemde Söğüt ve çevresindeki Türkmenleri bir araya getirerek Osmanlı Beyliği'ni kurdu. Osman Gazi küçük bir beylikten güçlü bir devlete dönüşen Osmanlı'nın temellerini attı ve birçok fetih gerçekleştirerek topraklarını genişletti. Osman Gazi'nin hayatının son dönemleri hastalıkla geçti. Rivayetlere göre hem yaşlılığı hem de gut hastalığı nedeniyle sağlığı giderek kötüleşti. Tam Bursa fethine hazırlanan Osman Gazi 1324 yılında Bursa'nın fethinden 2 yıl önce Söğüt'te vefat etti. Ölüm anında oğlu Orhan Gazi'yi yanına çağırarak devleti ona emanet etti. Orhan Bey'in 1326'da Bursa'yı fethetmesinin ardından Osman Gazi'nin mezarı Bursa'ya taşındı. Osman Gazi'nin mirası oğulları tarafından devam ettirildi ve Osmanlı Devleti büyük bir imparatorluğa dönüştü. Onun liderliği ve vizyonu 623 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biri olarak hatırlanır. 13. Orhan Gazi. Orhan Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahıydı. Babası Osman Gazi'nin vefatının ardından tahta geçti ve 1326'dan 1362'ye kadar Osmanlı Beyliğini tamamen devlete dönüştürdü. Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti Bizans İmparatorluğundan Bursa, İznik ve İzmit gibi önemli şehirleri fethederek topraklarını genişletti. Ayrıca Rumeli'ye geçerek Osmanlıların Avrupa'daki varlığını başlattı ve devlet teşkilatını güçlendirdi. Orhan Gazi'nin son yılları hastalıkla geçti. 1357 yılına gelindiğinde oğlu Süleyman Paşa'nın ani ölümü Orhan Gazi'yi derinden etkiledi ve böylece sağlığı daha da kötüleşti. Orhan Gazi 1362 yılında 81 yaşında Bursa'da vefat etti. Orhan Gazi'nin cenazesi Bursa'da babası Osman Gazi'nin türbesinin yanına defnedildi. Onun ardından oğlu 1. Murat tahta geçti ve Osmanlı Devleti'nin büyüme sürecine hız kazandırdı. Orhan Gazi devleti güçlendiren ve Avrupa'ya açılmanın temellerini atan bir lider olarak tarihte yer edindi. 14. Sultan 1. Abdülhamit. Osmanlı'nın en sevilen padişahlarından biri olan Sultan 1. Abdülhamit, 1782 Büyük İstanbul yangınında itfaiye çalışmalarına katılmasından dolayı halkın sevgi ve takdirini kazanmıştı. Ancak birçok bölgede savaşların ardı ardına olması onu zor duruma koymuştu. En son ise Rus-Osmanlı Savaşı'nda Osmanlıların elinde bulunan Özyi Kalesi'nin Ruslar tarafından kuşatılması işleri epey zorlaştırmıştı. Ruslar aylar süren kuşatmadan sonra Özyi Kalesi'ni sonunda ele geçirmiş ve içeride kadın çocuk demeden herkesi katletmişlerdi. Bunun haberi ise İstanbul'a ulaştığında Sultan 1. Abdülhamit olduğu yerde üzüntüden felç geçirmişti. Sultanın bu felçli hayatı ise birkaç ay sürmüş ve 1789'da vefat etmiştir. 15. Sultan 2. Abdülhamit. Sultan II. Abdülhamit 1876'dan 1909'a kadar Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetti. Saltanatı boyunca özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Jön Türk Devrimi gibi zorlu dönemlerle karşılaştı. 1909 yılında 31 Mart vakasının ardından tahttan indirildi ve Selanik'e sürgün edildi.
Daha sonra İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi ve burada göz hapsinde tutuldu. Sultan II. Abdülhamit 1918 yılına kadar Beylerbeyi Sarayı'nda yaşadı. Hayatının son yıllarında sağlık sorunları giderek arttı. Özellikle yaşlılık ve kalp rahatsızlıkları onu zayıf düşürdü. 10 Şubat 1918'de 76 yaşında İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti. Sultan Abdülhamit'in ölümü Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinin hissedildiği bir zamanda gerçekleşti. Cenazesi büyük bir törenle 2. Mahmut Türbesi'ne defnedildi. 2. Abdülhamit, Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleştirme çabaları ve zorlu siyasi kararlarıyla hatırlanmaya devam etti. Ölümü Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının önemli bir sembolü olarak görüldü. 16. Sultan Abdülaziz. Sultan Abdülaziz 1861-1876 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmekteydi. Saltanatı boyunca modernleşme hareketlerine önem vermiş, özellikle donanmayı güçlendirip birçok reform gerçekleştirmişti. Ancak mali krizler ve siyasi baskılar nedeniyle 30 Mayıs 1876'da tahttan indirildi. Yerine yeğeni 5. Murat tahta geçti. Eski Sultan Abdülaziz ise Topkapı Sarayı'nda göz hapsinde tutulmaya başlandı. Sultan Abdülaziz 4 Haziran 1876 sabahı sarayın Feriye Köşkü'nde bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Cenazesi büyük bir törenle kaldırıldı ve 2. Mahmut Türbesi'ne defnedildi. Sultan Abdülaziz'in trajik sonu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki siyasi çalkalantıları da simgelemekteydi. Ölümünün ardındaki sır perdesi Osmanlı tarihinin en gizemli olaylarından biri olarak kaldı ve ölümünün intihar mı yoksa suikast mı olduğu hala tartışılmaktadır. Aslında ölümünden önce çekilen bu son fotoğrafı her şeyi anlatıyordu. 17. Sultan Genç Osman. Osmanlı İmparatorluğu'nun katledilen tek padişahı olan II. Osman, ataları gibi yabancı evlilik geleneğini sürdürse de Türk olan dönemi Şeyhülislam'ı Hocazade Esat Efendi'nin kızı Akile Hatun ile 3. evliliğini yaptı. Ne olduysa işte bu evlilikten sonra oldu. Rivayete göre genç Osman sevdiği karısına devletin geleceği ile ilgili planlarını anlatınca karısı da babası Şeyhülislam Esad Efendi'ye bunları anlatmıştır. Bu duyduklarını yanlış bulan Esad Efendi de durumu Yeniçerilere ve devlet erkanına iletmiştir. Ardından çıkan isyanlarla beraber Osmanlı Devleti'nin 16. padişahı II. Osman genç yaşta eziyetlere maruz kalarak katledilmiştir. 18. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi modernleştirme yolunda önemli adımlar attı. Hatta Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadele dünya çapındaki birçok devlete de umut oldu. Ancak 1937 yılından itibaren sağlığı bozulmaya başladı. Karaciğer rahatsızlığına bağlı olarak siroz teşhisi konulan Atatürk'ün hastalığı ilerledi ve bu durum 1938 yılında daha da ciddileşti. Son aylarını İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda geçiren Atatürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen giderek zayıfladı. 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı'ndaki yatağında hayata gözlerini yumdu. Ölümü Türkiye'de ve dünyada büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenazesi büyük bir törenle Ankara'ya götürüldü ve geçici olarak Etnografya Müzesi'ne defnedildi. 10 Kasım 1953 tarihinde ise Anıtkabir'in tamamlanmasıyla naaşı büyük bir törenle Anıtkabir'e nakledildi. Onun ardından gelen nesiller Atatürk'ü modern Türkiye'nin mimarı ve ulusal kahraman olarak anmaya devam etmektedir. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video hakkındaki görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu nedenle videoya yorum yaparsanız çok seviniriz. Bu tarz videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.